Ya şu sahte mobil oyun reklamlarını hatırlıyor musunuz? Gerçekten acayip ilgi çekici duruyorlar ama indirince alakasız bir oyun açılıyordu. Biz de arkadaşlar dertli otururken önümüzdeki 3 haftaya Steam yapacağı yeni Next Fest var. Neden şu oyunu hızlıca yapıp Steam'e çıkarmayalım ki? Nasıl bir oyun yapıyoruz? Online olacak mı? Olacaksa nasıl olacak? Ne kadar basit, komplike falan olacak? Şunların hepsini tek tek bakalım. Yani gelin hep beraber şunu bir inceleyelim. Bu oyunu yaklaşık olarak 3 haftadır geliştiriyoruz ama başlangıç hikayesi için birkaç hafta daha öncesine gitmemiz gerekiyor. Rogue Runner'ı tam bitirme dönemlerinde bir canlı yayında arkadaşım Aziz bana dedi ki ya sizin bu koşu oyunu olayını bambasit bir fikre çevirsek, hani şu sahte mobil oyun reklamlarındaki gibi nasıl olur? Dedim ki bok. Bu bildiğin bok. Şaka. O ara yayında full focus level design ile uğraştığımdan çok da kafa yormadan belki ya bakalım falan deyip geçiştirmiştim. Fakat Rogue Runner ticari olarak başarısız olurken ve Idler türü de acayip şekilde yükselişe geçerken Aziz'in verdiği fikir acayip kafama yatmaya başladı. Fakat hocam zamanımız bayağı bir azalmıştı. Çünkü Steam'in yapacağı Next Fest Haziran'ın 15'inde ve biz Mayıs ayının neredeyse ortalamıştık. Ben de hızlıca ekibi toplayıp şu işi bir netleştirelim, planlayalım falan dedim. Oturduk acele bir şeyler düşündük. Tam kafamıza birkaç fikir şekillenirken piyasada benzer oyunlar var mı diye bir araştıralım dedik ki ne görelim. Adamın teki sanki kafamızın içine okumuş gibi bir oyun çıkarmış. İsmi Shoot the Barrels. Kim yaptıysa eline sağlık, gerçekten gayet keyifli. Tam kafamızdaki basitlikte eğlenceli bir iş olmuş. Bu oyuna da iyice bir göz attık falan derken fikirlerimizi toparlayıp netleştirmeye ve tabi arkalara Rogue Runner'ı bitirmeye çalışıyoruz. Böyle aradan birkaç gün geçti. Dediğim gibi zamanımız da giderek azalıyor. Biz de işleri iyice hızlandırdık. Rogue Runner'ı 13 Mayıs'ta erken erişime çıkarttık. Daha onun bug fixlerini yaparken zaman kalmadığından arkadaş Shoot Together'ı geliştirmeye başladık. Bu arada hocam 1,5 senenin ardından hiç kafa dinlemeden direkt yeni oyuna başlamak en hafif tabiriyle acayip kafası. Haberiniz olsun. Her neyse arkadaşlar. Oyuna koyduğumuz isimden anlayacağınız üzere bizim kafamızda kesinlikle online bir şeyler yapmak vardı. Peki bu tür bir oyun nasıl online olacak? Buna az sonra değineceğim ama önce işin temeline, yani single player tarafına bakalım. Yani şu an 2 tane oyun modu olacak. Biri single player, diğeri online PvP olacak. Peki single player nasıl olacak? Temelde yapmamız gereken şeyler neler? Koşan veya koştu zannedilen bir karakter. Buna uygun harita yapısı ve üzerimize durmadan gelen düşman dalgaları gerekiyor. Şimdi madde şunları yapmaya başlayalım. Öncelikle karakter ve haritaya girişelim. Oynanışı olabildiğince basit ve mobile yakın tutmak için kontrolleri tamamen mouse ile yapacağız. Mouse sağa gidince karakter sağa gidecek. Mouse sola gidince karakter sola gidecek. Bir de basit bir koşma animasyonu ve karakterin eline silahı verdik miydi? Voila! Tamamdır. Karakterimiz hazır. Şimdi sırada haritayı ayarlamak var. Rogue Runner'daki gibi komplike hedeflerimiz olmadığından haritayı tile yani parça bölmeye hiç gerek yok. Dümdüz tek bir sekans ve akıp giden zemin gayet yeterli olacaktır. Biz de hızlıca bunları yaptık. Güzel arka planlar hazırladık. Olduğu yerde duruyorlar ve zemin karakterimize doğru durmadan akıyor. Şu an totalde 4 farklı level hazırladık. Son olarak en önemli kısım düşman dalgalarına geliyoruz. Burada ilk olarak insan düşmanlarla veya yaratıklarla oyunu çeşitlendirmeyi denedik ama bundan çok hızlı şekilde vazgeçtik. Çünkü oyun görsel açıdan aşırı şekilde karmaşıklaşıyor ve güzel de gözükmüyor açıkçası. Bir de sonuç olarak hedeflediğimiz seviyede düşük sistemler için asla optimize çalışmaz. Bizim de optimize etmeye hiç vaktimiz yok. O yüzden cansız düşmanlar fikrine hızlıca geri döndük. Kaya, varil, tekerlek falan gibi çeşit yuvarlanan şeyler oyun ekledik. Şu an sanırım 5 farklı düşmanımız vardı. Bir tane kaya ekledik, o sonsuz cana sahip, patlatılamıyor. Diğerleri ise temelde aynı şey fakat farklı para birimlerini oyuncuya atıyor. Peki bu paralar ne işe yarayacak? Online modlara bu şekilde mi olacak? Sıra şunları cevaplayalım. Single player'de oyuncu öldüğünde menüye dönecek arkadaşlar ve menüden bu paralar karşılığında hem kendini güçlendirebiliyor hem de daha güçlü silahlar alabiliyor. İsterse koştuğu haritayı da değiştirme şansı var. Bir de şu an tam hazır değil ama harita özel mekanikler de ekleyeceğiz. Mesela belli bir süreliğine 2 katı hasar, her şey tek atan RPG veya mobildeki gibi yanımıza yoldaş gelmesi falan gibi şeyler olacak. Bunları da yine menüden güçlendirebileceğiz. Oyunla nasıl ilerleyeceğiz diye soranlar olacaktır. Oyuncu bir süre ölmeden koşabilirse level atlayacak. Her level bitiminde basit bir boss fight olacak. Boss'u öldürürse de güzel bir ödül kazanıp koşuya aynen devam edecek. Basit ama oldukça eğlenceli yapmaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Nasıl bir online mod düşünüyoruz? Daha doğrusu online PvP modu. Nasıl olacak bu online PvP? Gelin şuna bir bakalım. Hocam en temelde amacımız gerçekten keyifli bir 1v1 ortam hazırlamak. Bu modu en düz haliyle şöyle anlatabilirim. 2 oyuncu aynı anda koşuya başlayacak ve biri ölünce diğeri kazanacak. Bir can sistemi falan da olmayacağı için tek bir hasar oyuncu öldürme yeterli. Şimdi tabii kafanızda koca bir soru işareti var. Single player'den menüden güçleniyorduk da burada nasıl olacak bu güçlendirme işleri? Bizim kafamızdaki fikir şu. Roguelike benzeri basit bir güçlendirme ekranıyla oyuncuya menüdeki güçlendirmeleri seçtirmek. Benzeri bir olayı Rogue Runner'da da yapmıştık. Koşu esnasında level alınca ekrana 3 tane seçenek geliyor. Siz bunlardan birini seçip kendinizi güçlendirebiliyorsunuz. Shoot Together'da da aynı şekilde her level alınca böyle bir ekran gelecek. Oradan kendinizi güçlendirebileceksiniz. Silahlar için her 5-10 level'da otomatik olarak geliştirmek gibi fikirlerimiz var. İlerisi için belki diğer oyuncunun alanına müdahale edebileceğiniz, hani böyle Mario Kart benzeri basit mekanikler de ekleyebiliriz. Ne bileyim böyle şans varili falan gibi
gibi daha böyle oyunu cafcaflandırabilecek fikirlerimiz de var. Daha böyle bir tık daha zor boss fight'lar da olabilir. Yani bunları baktığımızın bir köşesinde olan şeyler. Bu arada arkadaşlar pazartesi başlayacak olan Steam Access'lere katıldık. Aslında şu an oyunun demosu yayında fakat önemli eksikleri var. Bakalım inşallah pazartesiye kadar her şeyi yetiştireceğiz. Ama özellikle PvP modunun eksik hissettirmesi kuvvetle muhtemel. Eğer öyle basit iki kişinin koşusu olursa darılmaca gücenmece yok. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Bak şeyi unuttum. Hani böyle 1v1 ortamı kurup da bir sıralama olayı da eklemeseydik olmazdı. Single player için en yüksek level'ı kimde sıralaması ekliyoruz? Online PvP modu için de kim daha fazla kazandı sıralaması ekleyeceğiz. Şimdi oyundaki bu para mevzusu yani ne kadar olacak falan gibi şeyleri merak edenler vardır. Hemen onu da aradan çıkaralım. Valla global fiyatlandırma için 3.99 yani 4 doları düşünüyoruz. Çıkış indirimiyle de muhtemelen 3-3.5 dolarlara kadar düşer. Türkiye tabii ki oyunumuzun satıldığı en ucuz ülke olacak. Çıkış indirimiyle 1.99 dolar veya 1.5 dolar falan olabilir. Tabii ki bunlar şu an için düşüncelerimiz. Oyun çıktığında çok daha ucuz da olabilir. Çok daha pahalı da olabilir. Ve hiçbir fiyatın sözünü vermeyeyim. Çıkışta her şey değişebilir. Ama eğer ki değişim niyetimiz yoktur. Bu tam sürüm çıkartıp bitmiş hali size sunacağız. Bu arada bu sahte mobil oyun fikri dediğimiz şey de tam olarak böyle değil diyenler de olacaktır. Vallahi hocam açıkçası durmadan bir şeylerin içinden geçip asker toplamak, karşı taraftan gelecek büyük dalga olayları falan. Bu bence bizim hedeflediğimiz basitliğe çok uygun değil. Bir de açıkçası bize çok eğlenceli olur gibi gelmedi. Özellikle birkaç saat boyunca tekrar oynamak kısmını düşününce bu fikri daha basit şekilde işleyelim istedik. Belki az önce bahsettiğim tarzda yanımıza yoldaş almak gibi ufak mekaniklerle bu fikirleri uygularız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Video sardıysa kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Oyunun Steam sayfası ve demosu şu anda açık. Pazartesi Access başlıyor. Bir şans verirseniz çok seviniriz. Kendinize çok dikkat edin. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.